Hava savunma sistemi nasıl çalışır? Düşman seyir füzeleri veya balistik füzelerinin fırlatılmasıyla başlayan süreç, gözlem uyduları, yer ve deniz tabanlı radarlar tarafından kapsama menziline girdiği andan itibaren takip edilir. Buradan gönderilen veriler, komuta kontrol merkezinde dost düşman ve savaş başlığı türüne göre sınıflandırılarak uygun olan önleme füze sistemi seçilir ve fırlatma talimatı verilir. Bu aşamadan sonra önleme füzesi, radar ve kızılötesi arayıcı başlığı terminal aşamada düşman füzesini önlemeye çalışır. Patriot Hava Savunma Sistemi Raytheon şirketi tarafından 1976 yılında geliştirilmeye başlandı ve 1984'te konuşlandırıldı. Patriot Hava Savunma Sistemi başlangıçta uçak savar sistemi olarak kullanıldı. Ancak 1988'de PAK-1 olarak taktik balistik füzelere karşı sınırlı yetenek sağlamak için yükseltildi. Neredeyse tamamen yeni bir sistem olarak tasarlanan PAK-3 en son güncellemelere sahiptir. Patriot sisteminin 4 ana operasyonel işlevi vardır. İletişim, komuta ve kontrol, radar gözetimi ve füze rehberliğidir. MPQ-53 radar sistemi 150 kilometreye kadar bir menzile, 100 hedefe kadar izleme kapasitesine sahiptir ve 9 füzeye kadar kontrol sağlayabilir. Patriot PAK-3 füzelerinin 90 ila 160 kilometre menzili ve 24 kilometrelik irtifaları vardır. Patriot Hava Savunma Sistemi ilk olarak 1991'de Körfez Savaşı'nda Suudi Arabistan ve İsrail'i korumak için kullanılmıştır. Patriot ayrıca 2003'te Irak'ta Amerika'nın yönettiği operasyonlarda da kullanıldı. Patriot Hava Savunma Sistemi olan ülkeler Hollanda, Polonya, Almanya, Mısır, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, Tayvan, Yunanistan, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Romanya'dır. Kuzey Kore'nin Japon denizinde balistik füze denemesinden sonra Güney Kore'de Almanya'dan ikinci el Patriot sistemi satın aldı. Ayrıca Ürdün'de birkaç ikinci el Patriot sistemini Almanya'dan satın aldı. S-300 Hava Savunma Sistemi S-300 bir Rus şirketi olan Almaz tarafından kısa ve orta menzilde balistik ve benzeri hava saldırılarından korunmak için 1967'de geliştirilmeye başlanmış ve 1979'da hizmete girmiştir. S-300 hava savunma sisteminde 2013'e kadar birçok güncelleme yapılmıştır. Toplam bir tabur, 24 füzeye sahip 6 fırlatma aracı, ayrıca komuta kontrol ve uzun menzilli radar algılama araçlarını içerir. Uzun menzilli gözetim radarı, 300 kilometre üzerindeki nesneleri izler ve bilgileri, potansiyel hedefleri değerlendiren komuta aracına iletir. Radar aynı anda 12 füzeye kadar yön verebilir ve 6 hedefe kadar angaja olabilir. S-300 bataryalarında farklı menzillerde 3 füze türü kullanılmaktadır. Maksimum 30 kilometre irtifada 150 kilometreye kadar etkili menzile sahiptir. Aracın füze atışına durması 5 dakikadadır. S-300 hava savunma sistemi kullanan ülkeler Venezuela, Kazakistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Belarus, Ukrayna, Slovenya, Cezayir, Mısır, Vietnam, Çin, Rusya, Yunanistan ve İran'dır. Arrow Hava Savunma Sistemi Arrow, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaklaşa geliştirilen bir kısa orta menzilli anti-balistik hava savunma füzesidir. Amerika ve İsrail 1986'da Arrow programını birlikte geliştirmek ve finanse etmek için stratejik savunma girişiminin bir parçası olarak mutabakat anlaşması imzaladı. İlk Arrow bataryası İsrail ordusu tarafından Ekim 2000'de konuşlandırıldı ve 2003'te ikinci bir batarya ile tamamen çalışır durumda olduğu açıklandı. Arrow radarı Green Pine yani Yeşilçam 500 kilometreye kadar menzilde 30 hedefi takip edebiliyor. Arrow 2 hava savunma füzeleri 40-45 kilometre irtifada 150 kilometreye kadar menzile sahiptir. Aster 30 SAMP-T hava savunma sisteminin geliştirilmesine çok uluslu bir konsorsiyum olan Eurosam tarafından Fransız ve İtalyan silahlı kuvvetlerinin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 1990'da başlandı. Aster 30, 2008 yılında Fransız ve İtalyan ordularının hizmetine girmeye başladı.
SAMTE sistemi, orta ve uzun menzilli hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bağımsız modda çalışabilir veya koordineli bir ağa entegre edilebilir. SAMTE bataryası, bir komuta ve kontrol aracı, Arabel radarı ve her biri 8 füze ve bir yeniden doldurma füze deposu bulunan 6 adede kadar taşıyıcı, kurucu, fırlatıcı aracı içerir. Füze araçları, Arabel radarından 10 kilometreye kadar olan fırlatma alanlarına dağıtılabilir. Arabel radarı 600 kilometre menzile ve 100 hedefi aynı anda izleme kapasitesine sahiptir. Aster 30, 50 metreden 20 kilometreye kadar olan rakımlarda hedefleri yakalama kapasitesine sahiptir. Aster 30'un menzilli 3 kilometrenin üzerindeki irtifalarda uçan uçak hedeflerine karşı 120 kilometredir. İrtifası 3 kilometrenin altındaki hedeflerde menzilli 50 kilometredir. S-400 hava savunma sistemi. S-400, NATO kod adı SA-21 Growler'dır. Rusya'nın Almaz Merkez Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen bir hava savunma füze sistemidir. S-400'ün 91N 6E büyük kuş savaş yönetim radarı 8x8 treylere dayanmaktadır. NATO kod adı mezar taşıdır. Radar 600 kilometre mesafedeki uçakları, helikopterleri, seyir füzelerini, güdümlü füzeleri, insansız hava araçlarını ve balistik füzeleri tespit edip izleyebilir. Aynı anda 300 hedefi izleyebilir. S-400 bataryalarında 40 kilometreden 400 kilometreye kadar 4 farklı füze türü kullanılmaktadır. S-400 hava savunma sistemi, uçaklardan balistik füzelere kadar 30 kilometre irtifada 400 kilometre menzile sahiptir. Sistem aynı anda 36 hedefi tutabilir. S-400 hava savunma sistemi, Rusya dışında Çin ve Türkiye'de vardır. Ekim 2018'de Rusya S-400 füze sistemini teslim etmek için Hindistan ile bir sözleşme imzalamıştır. Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi THAAD 1992'de Lockheed Martin Füze ve Uzay ile diğer endüstriyel ekip ortakları THAAD hava savunma sistemini geliştirmek için 689 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladılar. Raytheon şirketi yer tabanlı radarı geliştirmek için alt yüklenici olarak seçildi. 2004 yılında seri üretime girildi. THAAD sistemi 6 fırlatıcı araç, 48 füze, 2 radar ve 2 komuta kontrol merkezinden oluşuyor. THAAD sistemi uçuşlarının son aşamasında kısa ve orta menzilli balistik füzeleri vurabilir. Fırlatma kamyonları 8 adete kadar önleme füzesi taşıyabilir. Düşmanın fırlattığı füzeyi THAAD radar sistemi komuta ve kontrole yönlendirilen fırlatmayı algılar. Komuta ve kontrol önleme füzesinin fırlatılması talimatını verir. Hit to kill teknolojisini kullanan önleme füzesi burada kinetik enerji gelen savaş başlığını terminal aşamada yok eder. THAAD radarı 1000 kilometreye kadar menzillerde füze tehditlerini tespit etme kapasitesine sahiptir. Önleme füzeleri 200 kilometre menzile ve 150 kilometre irtifaya sahiptir. THAAD, Amerika Birleşik Devletleri dışında 1,96 milyar dolarlık anlaşma ile ilk satışı Birleşik Arap Emirlikleri'ne olmuştur.